Nako ipliklerinden herkese merhaba. Bugün sizlerle bu sevimli uykucu tavşanı çalışacağız. Çok tatlı bir amigurumi. 26 santim boyutunda. Şöyle bakın. Çok tatlı. Yakasında bu çilek görünümünü vermek için güzel bir yaprak hazırladık. Üzerinde böyle detaylar var. Şapkası, beresi çıkarılıp takılabiliyor. Çok güzel bir amigurumi oldu. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Solare'nin bu güzel iplerini kullanacağım. %100 pamuk içeren çok güzel ipler. Renklerimiz bu şekilde: krem, koyu kahve, kırmızı ve yeşile ihtiyacımız var. Tığ numaramız 2 numara. Bir de bu şekilde bir ilmek ayrıcı bizim için gerekli. Çok az da böyle 100-150 gramda boncuk elyafa ihtiyacımız var. Hemen yapımına geçelim. Başıyla başlıyoruz. Sihirli halkamı yapıyorum ve sihirli halkamın içerisine 6 adet sık iğne ile dolduruyorum. İpimi çekiyorum ve halkamı daraltıyorum. Çok sıkmayın, örerken zorlanabilirsiniz ilk sıralarda. İlk ilmeğime batıyorum, ipimi kaydırıyorum ve halkamı kapatıyorum. Hemen buraya ayracımı takıyorum. Evet, şimdi 6 tane olan sık iğnemizi 12'ye çıkaracağız. Bu yüzden de her sık iğneye ikişer defa batıyorum. Tane sık iğneye eriştikten sonra halkamı daraltıyorum iyice ve bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada da yapacağımız işlem: bir tane örüyoruz, ikinciye çift batıyoruz. Yani bir tek bir çift yapıyoruz ve ilmek sayımız 18'e ulaşıyor. Bir üst sıraya geçiyorum. 18 olan ilmeğimi bu sırada 24'e çıkaracağım. O yüzden de 2 tek bir çift yapıyorum. 2 tekimi yaptım. Üçüncüye hemen çift batıyorum. 2 tekimi yapıyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Sıra sonunda ilmek sayım 24 olacak. Dördüncü sırayı tamamladım. İlmek sayım 24. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem 3 tek bir çift. Birincisini yaptım. 2 3 3 tekimi yaptım. Dördüncüye hemen çift batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 3 tek bir çift yaptım. Sıra sonuna geldim. İlmek sayım 30. Hemen bir üst sıraya geçtim. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. İlkini yapmıştım. 2 3 ve 4. 4 tane tekimi yaptım. 5.'ye çift batıyorum. Birinciyi battım. Aynı noktaya tekrar ikinciyi yaptım. Çift battım. Şimdi de 4 tek bir çift yapacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 36 olması gerekiyor. Evet, 4 tek bir çifti tamamladım. İlmek sayım 36. Şimdi 7. sıraya geçiyoruz. Hemen yani bir üst sıraya. Bu sırada da yapacağımız işlem 5 tek bir çift ve sıra sonunda ilmek sayımızın 42 olması gerekiyor. Sırayı karıştırırsanız şuradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 sıra örmüşüm. Şimdi 7. sıradayız. Burada da yapacağımız işlem 5 tek bir çift. 2 tane ördüm. 3 4 5 5 tane tekimi yaptım. 6.'ya hemen çift batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda ilmek sayımız 42 olmalı. 8. sıraya geldim. Şimdi de 6 tek bir çift yapacağız. İlkini ördüm.
2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tekimi yaptım. 7.'ye hemen çift batıyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 48 olması gerekiyor. 48 ilmeğime ulaştım. Şimdi 3 sıra artırma eksiltme yapmadan bu 48 ilmeği her sık iğneye bir defa batarak 3 sıra öreceğiz. ...48 ilmeği 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi geldim 12. sıraya. Şimdi artırmalara devam ediyoruz. Bu kez de 7 tek bir çift yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tekimi yaptım. 8.'ye çift batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 54 olması gerekiyor. 54 ilmeğe ulaştım. Şimdi bu 54 ilmeği 9 sıra hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra eksiltmelere geçeceğiz. Şimdi 9 sıra örüp dönelim. 54 ilmeğe 9 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık geldik daraltmalara, azaltacağız. 22. sıradayız ve ilk eksiltme sıramız bu. 7 tane öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneyi ördüm. Şöyle 8.'nin ilk kanadına batıyorum. 9.'unun tamamına batıyorum. İçinden geçiriyorum. Şöyle kaydırıyorum ve kesiyorum. Kesmemi yaptım. Şimdi tekrar 7 tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 48 olması gerekiyor. 7 bir kez yaptım ve ilk eksiltme sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer de 6 örüyoruz. Bir taneyi kesiyoruz. Evet, bu sırayı da 6 ör bir kez yapıp tamamlayacağız. 6 ör bir kez yaptıktan sonra ilmek sayımızın 42 olması gerekiyor. Bundan sonraki diğer sıralarda da aynı mantıkla devam edeceğiz. Bir sonraki sırada 5 ör bir kez ilmek sayımızın 36 olması gerekiyor. Bir sonrakinde 4 ör bir kez ilmek sayımızın 30 olması gerekiyor. Bir sonrakinde 3 ör bir kez ilmek sayımız 24. Bir sonrakinde 2 ör bir kez ilmek sayımız 18. Bir sonrakinde ise 1 ör bir kez ilmek sayımızın 12'ye ulaşması gerekiyor. Şimdi ilmek sayımız 12'ye ulaşıncaya kadar aynı mantıkla kesmelerimizi devam ettirelim. Daha sonra kapatma işlemini birlikte yapalım. Evet, en son 2 ör bir kez yaptım. İlmek sayım 18. Bu aşamada içerisine elyafla dolduruyoruz. Evet, güzelce böyle pürüzsüz bir şekilde içerisini doldurduktan sonra şimdi tekrar eksiltme ile devam ediyoruz. En son 2 ör bir kez yapmıştım. Şimdi de 1 ör bir kez yapacağım. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 12 olması gerekiyor. Geldik son kapatma sırasına. Şimdi de bütün ilmeklerimizi çift alarak tamamen kapatacağız. Tamamen kapattıktan sonra kesiyorum. Şimdi göz işlemesine geçebiliriz.
Gözün bir tanesini işledim, diğerini birlikte yapacağız. Şöyle yukarıdan sayıyoruz. 14 ve 15. sıranın tam ortasında kalan kısma batıyoruz. Burayı da aynı şekilde yaptım. Daha sonra bakın arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne var iki gözün arasında. Batıyorum. 14 ve 15. sıranın arasına battım. Daha sonra şöyle bir sıra alta 2 tane sık iğneyi atlatarak giriyorum. Şöyle içten bakın yürüterek yine 2 tane sık iğneyi atlatarak çıkıyorum. Daha sonra aynı noktaya tekrar batıyorum. Bu sefer de yine 2 tane sık iğneyi atlatarak çıkıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bakın, normal dikiş diker gibi aslında. Aynı noktaya batıyorum. Şöyle bir alttaki sık iğneden bakın şu kısımdan çıkıyorum. Daha sonra tekrar buraya batıyorum. Şu kısmı yapıyorum yani. Tekrar buraya batıyorum ve şurada bakın 2 tane sık iğneden sonra şöyle yukarıya giriyorum. Burada şu kirpik detaylarını yapacağız. Şöyle altına batıyorum. Buraya batarken de bir taraftan diğer kirpiği ayarlıyorum. Şu kısımdan batıyorum. Şöyle altından çıkıyorum. Çıkarken de ipimi şöyle iğnemi bakın çıkarıyorum. Evet, göz işlemelerimiz bu şekilde hazır. Gayet basit ve gerçekten de çok tatlı. Göz işlemesinden sonra göze başladığımız sıranın bir alt sırasından da bu şekilde minik bir burun işledim. Sizler de yapabilirsiniz. Daha sonra da şöyle hafif bir yanaklarını alıp geçerek yedirdim. Başımız bu şekilde. Şimdi başın detayı olan diğer kulak yapımıyla devam edelim. Kulaklarla devam ediyoruz. Sihirli halkamı yapıyorum. İçerisine 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. Halkamı daraltıyorum. İlk ilmeğe batıp sabitliyorum. Şimdi bu 6 tane sık iğnenin hepsinin içerisine ikişer defa batarak ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bir tek bir çift. Tekimi yaptım. İkinciye hemen çift batıyorum. Bir tek bir çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. Şimdi geçiyoruz artık. 3. sırayı bitirdik. 4. sıraya geçiyoruz. Bu sırada da yapacağımız işlem 2 tek bir çift. 2 tekimi yaptım. 3. sık iğneye çift batıyorum. 2 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 24 olması gerekiyor. 24 sık iğneye ulaştım. Şimdi bu 24 sık iğneyi artırma eksiltme yapmadan 8 sıra düz öreceğiz. Daha sonra eksiltmelerle devam edeceğiz. Şimdi örüp dönelim. 24 sık iğneyi 8 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmelerle devam ediyoruz. Artık kulağımızı küçülteceğiz. 4 tane örüyoruz. 2 3 ve 4. 4 tane ördüm. Bir tane hemen kesiyorum. Yani bu sırada yapacağımız işlem 4 ör bir kes. Sıra sonunda görüşelim. 4 ör bir kes yaptım. Sıra sonuna geldim. İlmek sayım 20. Şimdi bu 20 ilmeği bir sıra artırma eksiltme yapmadan sadece düz bir şekilde örüyoruz. Geldik 15. sıraya. Eksiltmelerle devam ediyoruz. Bu sırada da 3 ör bir kes yapacağız. 3 tane ördüm.
hemen bir taneyi kesiyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 3 ör bir kesten sonra ilmek sayımız 16. Şimdi bu 16 ilmeği bir sıra düz örüp dönelim. 2 ör bir kes yapacağız. Şimdi de 2 taneyi örüyorum. 3'ü ve 4'ü birlikte örerek kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 12 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 12 ilmeği sadece 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra şöyle bir ip bırakarak keseceğiz. Kulaklarımız hazır. Şimdi beresiyle devam ediyoruz. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne ile doldurarak başlıyorum. Halkamı daraltıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. 6 tane olan sık iğnemizin hepsine çift batarak bu sırada 12'ye çıkarıyoruz ilmek sayımızı. Bir üst sırada ise bir örüyoruz. İkinciye çift batarak artırma yapıyoruz. Yani bir tek bir çift mantığıyla bu sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. Geçiyoruz bir üst sıraya. Burada yapacağımız işlem 2 tek bir çift. 2 tekimi ördüm. Üçüncüye hemen çift batıyorum. Bu sıranın sonunda da ilmek sayımızın 24 olması gerekiyor. 24 sık iğneye ulaştıktan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Burada da 3 tek bir çift yapacağız. Sıra sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Daha sonra bir üst sırada 4 tek bir çift yapacağız. İlmek sayımız 36 olacak. Bir sonraki sırada 5 tek bir çift. Sıra sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Bir sonraki sırada 6 tek bir çift yapacağız. İlmek sayımız 48 olacak. Ve son olarak son artırma sıramızda ise 7 tek bir çift yapacağız. Ve ilmek sayımız 54 olacak. Şimdi 54 tane ilmeğe ulaşalım. Daha sonra devam edelim. Evet, en son 7 ör 1 artır yaptım. İlmek sayım 54. Artırmalarımız çok kolay. Mantığımız şu. Bu kısmı biraz hızlı geçtim videoda zaman kısıtlı olduğu için. 1 ör 1 artır, 2 ör 1 artır, 3 ör 1 artır, 4 ör 1 artır, 5 ör 1 artır, 6 ör 1 artır ve son olarak 7 ör 1 artır yaptım. İlmek sayım 54. Şimdi bu 54 ilmeği artırma eksiltme yapmadan toplamda 9 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra artık beremizin finaline yaklaşıyoruz. Evet, 9 sıra düz bir şekilde ördüm. Bere kendiliğinden bakın içe doğru kıvrıldı. Şimdi kesmemizi yapalım hemen. Beremiz artık bitti. Evet. Batıyorum. Çıkarıyorum. Kaydırıyorum. Daha sonra bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Daha sonra bu ipimi şöyle arkalardan gizleyerek içe gönderiyorum. Evet, beremiz hazır. Başına bir yerleştirip bakalım. Evet, tavşanımızın beresi hazır. Çok sevimli oldu. Çok tatlı, bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi bu berenin üst kısmına bu hazırlamış olduğumuz kulakları yerleştirelim. Şimdi kulakları bereye sabitleyip dikeceğiz. Öncesinde şöyle kendi içinde kulakları bir birleştirelim. Böyle bu şekilde birleştirdikten sonra alıyorum beremi. Şöyle yukarıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ile 5'in bakın arasından batıyorum. Buraya sabitleyeceğim.
Evet, bu şekilde sabitleyip diktikten sonra diğer kulağı da aynı şekilde yine 4 ile 5'in arasına şöyle yanlarında 2-3 tane sık iğne boşluk kalacak şekilde aynı mantıkla sabitleyip dikelim. Kulakların dikiminden sonra beremizi artık tavşanımızın başına yerleştirebiliriz. Ben bu şekilde yerleştirdim. Gerçekten duruşu çok sevimli oldu. Şöyle bakın, arkadan da göstereyim. Çok tatlı oldu. Bu şekilde de başımızı tamamlamış olduk. Gövdesiyle devam ediyoruz. Sihirli halkamı yapıyorum ve içerisine her zamanki gibi 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman da yine bütün sık iğnelere çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Bir üst sırada yine artırmalara devam ediyoruz. Aynı orantıda olacak diğerleri gibi. Bir ör bir artır yapacağız. İlkini ördüm, ikincisine hemen çift batıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir ör bir artır yaparak sıra sonuna gelince ilmek sayımın 18 olması gerekiyor. İlmek sayım 18. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Bir üst sırada da 2 ör bir artır yapıyoruz. Yani 2 tek bir çift yapıyoruz. Bu sırada da ilmek sayımızın 24 olması gerekiyor. ilmeğe ulaştım. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi de 3 tek bir çift yapıyoruz. 3 tekimi yaptım. Dördüncüye çift batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız ve sıra sonunda ilmek sayımızın 30 olması gerekiyor. İlmek sayım 30. Şimdi hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi de 4 tek bir çift yapıyorum. 4 tekimi yaptım. 5.'ye çift batıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Sıra sonunda ilmek sayımın 36 olması gerekiyor. İlmek sayım 36. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Burada da yapacağım işlem 5 tek bir çift. Beş tekimi yaptım. 6.'ya çift batıyorum. Bu şekilde bütün sırayı aynı mantıkla tamamlıyoruz ve sıra sonunda ilmek sayımızın 42 olması gerekiyor. 5 tek bir çiftin sonunda ilmek sayım 42. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Burada da 6 tek bir çift yapacağız. Altı tekimi yapıyorum. 7.'ye çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonunda ilmek sayımızın 48 olması gerekiyor. Daha sonra da bu 48 ilmeği 8 sıra hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan örelim. Daha sonra görüşelim. Bedeni 8 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi geliyoruz daraltmalara, artık azaltacağız gövdemizi. Şimdi de 6 tane örüyoruz. Bir tane kesiyoruz. Altı ör bir kes yaparak sıramızı tamamlayalım. 6 ör bir kesten sonra ilmek sayım 42. Şimdi bir sıra bu 42 ilmeği artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Bir sıra düz ördükten sonra kesmelerle devam ediyorum. Orantılı bir şekilde kesiyoruz yine. Şimdi de 5 ör bir kes yapacağız. 3 4 5 tane ördüm. Hemen bir taneyi, ikisini birlikte alarak kesmiş oluyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. İlmek sayım 36. Şimdi de yine bir sıra düz örüyoruz. Kesmelerle devam ediyoruz. Şimdi de 4 ör bir kes yapıyoruz. 2 3 4 bir tane kesiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.
4 ör bir kesten sonra ilmek sayım 30. Şimdi yine bir sıra düz bir şekilde örüyorum. Kesmemize devam ediyoruz. Şimdi 3 ör bir kes yapıyorum. 3 tane örüyorum. Bir taneyi kesiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İlmek sayım 24 oldu. Şimdi bir sıra düz örüyorum yine. ilmeği bir sıra düz bir şekilde ördükten sonra şimdi gövdenin bu bitiş kısmı çok daralmadan şu tavşanın çilek kısmının beneklerini yapmak istiyorum. O yüzden de krem ipimi iğneme taktım. Şöyle içten batıyorum. İki tane sık iğne atlıyorum ve tekrar batıyorum. Bu şekilde minik minik gelişigüzel benekler yapıyorum. Arada 2 tane sık iğne olacak şekilde. Benekleri yaparken ipimi çekmiyorum kasmasın diye. Şöyle bakın. Bu şekilde beneklerimi yapıyorum. Tamamen etrafın her tarafı. Çileğimizin beneklerini bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi kesmelerle devam ediyoruz. Bu sırada da yapacağımız işlem 2 ör, bir kes. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Kesmelerden sonra ilmek sayım 18. Şimdi bu 18 ilmeği son kez bir sıra düz bir şekilde örüyorum. Dikmek için yeterli ipi bırakıyorum ve ilmeğimi kaydırarak sabitliyorum ve çıkarıyorum. Şimdi içerisini elyafla doldurabilirim. Bedeni güzelce dolduruyoruz. Bakın bu şekilde çok pürüzsüz ve güzel bir duruşu var. Hemen iğnemi taktım. Artık bedeni başa dikebilirim. Bakın bu şekilde bile çok tatlı oldu. Şöyle tam bu bakın başlangıç kısmına denk getirip şöyle biraz dikeceğim. Arka kısma doğru gelecek ki şu öndeki yüz yukarı doğru baksın. Bakın yandan baktığınızda şöyle şu suratı yukarı doğru görünsün. O yüzden şu kısma dikeceğim. Bakın bu şekilde. Şuradan yer belirliyorum. Bakın 1, 2, 3. sıradan dikmeye başlıyorum. Dikim çok önemli. Eğer sağlam dikmezseniz başla vücut orantılı olmayacağı için oynayabilir. Bakın bir karşıya geçiyorum. Sık iğneme batıyorum. Çekiyorum. Daha sonra geliyorum. Bedene batıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Hep aynı hizadan 3. sıradan batıyorum. Bedene geliyorum. Bedenden de böyle sırasıyla batıyorum. Gayet sağlam ve sabit oldu. Şimdi sağlamlığından, sabitliğinden emin olduktan sonra şöyle iğnemi batırıyorum içten. Bu şekilde yürüterek biraz kaybedeceğim. Bu şekilde başı daha sabit oluyor. Daha sonra şuradan şöyle bir düğüm yapıyorum. Kesiyorum. Ve şu ipimi iğne yardımıyla içe gönderiyorum.
Kollarla devam ediyoruz. Kollar ve bacaklarımız kaldı bedenimizde. Bir de buraya sevimli bir yaprak yapacağız. Hemen kolla devam edelim. Sihirli halkayla başlıyorum. Halkamın içerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Bu 6 tane olan sık iğnemi her boşluğa, her sık iğneye ikişer defa batarak 12'ye çıkarıyorum. Şimdi bu 12 ilmeği bir ör bir artır yaparak 18'e çıkarıyoruz bu sıramızda. Bir örmüştüm. Şimdi bir tane artırıyorum. Bu şekilde 18'e çıkarıyoruz. Daha sonra da bu 18 olan ilmeğimizi 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 8 ilmeğimi 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi tekrar daraltmalara geçeceğiz. Bir ördüm, bir tane keseceğim. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir ör bir kes yapacağız. Sıra sonunda ilmek sayımız 12 olacak. Bu 12 ilmeği de 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani şu bakın koldaki şu girintiyi vermiş olacağız. 3 sıra 12 ilmeğimizi düz örüp dönelim. 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi kırmızı ipimi taktım. Bir üst sırada yeni ipe geçiyorum. Kırmızı ipe geçtim. Kırmızı iple de bundan sonra bu 12 ilmeği 13 sıra düz bir şekilde öreceğim. Hiçbir şekilde artırma, eksiltme yok. 13 sıra düz bir şekilde ördükten sonra da şu şekilde dikecek kadar ip bırakıyoruz ve daha sonra da kolumuzu dikiyoruz. Şimdi bu 12 ilmeği 13 sıra artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. 13 sıra düz bir şekilde ördükten sonra içerisinde doldurdum. Şu kısımlara falan geldiğinde şu alt kısmını doldurdum ki daha sonra zorlanmayın diye. Şimdi şu ağız kısmını şöyle bir kapatıyorum. Daha sonra da şöyle tam yandan 2, 3, 4 ile 5'in arasına dikiyorum. Bir bedene batıyorum. Bir kola batıyorum. Bir bedene batıyorum. Bu şekilde birleştirdikten sonra şimdi bacaklarla devam ediyoruz. Sihirli halkamı yapıyorum. İçerisini yine 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. Halkamı daraltıyorum. Kaydırıyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Her sık iğneye ikişer defa batarak ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. 12 tane sık iğnem oldu. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi de bir tane örüyorum. İkinciye çift batıyorum. Bir ör bir artır yapıyorum. Sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. Bir üst sırada da yapacağımız işlem 2 tane tek yapıyoruz. Üçüncüye çift batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonunda ilmek sayımızın 24 olması gerekiyor. Şimdi bu 24 ilmeği 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Üç sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmelerle devam ediyorum. 4 ör. Bir kez yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim.
20 ilmeğim kaldı. Şimdi de 3 ör 1 kes yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. 6 ilmeğim kaldı. Şimdi kesmelerle devam ediyorum. Bu kez de 6 ör 1 kes yapacağım. Altı tane ördüm. Hemen bir taneyi kesiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmeği artırma eksiltme yapmadan 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 2 sıra düz bir şekilde ördükten sonra kırmızı ipimi takıyorum ve artık bununla devam ediyorum. Bundan sonra kırmızı iple birlikte ilk başladığımız sıradan itibaren 18 sıra artırma eksiltme yapmadan ilmeklerimi örüyorum. Daha sonra kesiyorum. Evet, bacaklar da bu şekilde hazır. Şimdi artık dikebiliriz, birleştirebiliriz. İçini doldurduktan sonra şöyle ağız kısmını yine daraltıyorum. Tavşanımı aldım. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 4 ile 5'in arasına bu şekilde dikiyorum. Bir bedene batıyorum. Bir bacağa batıyorum. Evet, bacağı bu şekilde dikiyoruz. Diğer bacağı da aynı mantıkla yine 4 ile 5'in arasına sabitliyoruz. Bacakların birleştirmesini de bu şekilde yaptım. Sevimli tavşanımız hazır. Şimdi onun yakasına güzel bir yapraktan boyunluk yapacağız. Tam olarak o çilek görünümünü vermek için. Yeşil ipimi aldım. Şimdi zincir çekerek boyunluk yapımına başlıyorum. Sabitledim. Bu şekilde çok sıkmadan esnek esnek zincirlerimi çekiyorum. Toplamda 30 tane zincir çekeceğim. Zincirlerimi çektim. Şimdi hemen içerisini sık iğne ile doldurmaya başlıyorum zincirlerimin. Her birine kenarlardakini saymıyoruz. Birer tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 28 tane sık iğnem olacak. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Daha sonra 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve 2 seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine 3 seferde çekerek 1, 2, üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi başına 2 defa doluyorum. Son zincire batıyorum. Bu sefer de 1, 2, 3, 4 defa çekiyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane atlayıp ikinci sık iğneye batıyorum ve sabitliyorum. İlk yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum.
Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3 seferde çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Son olarak başına 2 kez doluyorum. Son zincirime batıyorum ve 4 seferde çıkarak 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine sık iğnemi yapıyorum. Evet, yapraklarımız bu şekilde devam ediyor. Tekrar 7 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu şekilde yapraklarımızı oluşturuyoruz. Evet, toplamda 10 tane yaprak yaptım. Şöyle bakın. 2, 4, 6 tane sık iğnem kaldı. Şimdi ben sabitleyeceğim, dikeceğim boynuna tavşanımızın. Şöyle arkadan sabitleyeceğim. Evet, çok tatlı oldu. Şöyle ucuca getiriyorum. Şöyle dikiyorum. Bunu isterseniz çıt çıtlı falan da yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Tavşanımız hazır. Bakın. Çok tatlı oldu. Bu şekilde. Yakası da gerçekten çok yakıştı. Tam bir çilek tavşan yapmış olduk. Uykucu bir çilek tavşanımız oldu. Sizler de aynı ipleri kullanarak verdiğim ölçülerle bu tavşanı çok kolay yapabilirsiniz. Tavşanımız 26 santim boyutunda. Şöyle ölçtüğümüz zaman tam olarak 26 santim. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.